Genç kardeşlerimiz görüyorsunuz. Şurada karşıda Japon sokağına gitmiyor musunuz abi? Gitmiyor musunuz? Fuşyat'ın, Sefahat'in göbeği. Tam karşımızda gitmiyor musun Turgay abi? Foruma gitmiyor musun Turgay abi? Hafta sonu 1 milyondan fazla kullanıcı girişi var. Genç kardeşleri görmüyor musun? Kim ulaşacak abi bu arkadaşlara? Nasıl yetişeceğiz İrfan bu arkadaşlara? Özellikle gençlik Muhammed abi nasıl bir evre? Gençlik bedenen sağlıklı olduğun ama zihin ve ruh olarak hastalıklı olduğun bir evre Muhammed abi. İnsan başına gelen hadiselerde gençlik evresine indiğinde çok problemleri görecek abi. Zaten ruh sağlığında sorun olanlar Abdurrahim abi bir doktora gittiğinde ne diyor doktor? Yahu bir gençliğinize inelim diyor. Neden? Bir problem varsa derine inmek lazım. Hani dışarıda sizin namaz kıldığınızı bazıları görüp deli mi oldun oğlum derine inme diyorlar ya. Yanlış söylüyorlar. Bir yerde problem varsa derine inmek lazım. Gençlik böyle önemli bir evreyse. Bediüzzaman gençlerle konuşmama imkanı var mı abi? Yok. Acaba ne demiş, ne konuşmuş? Cazibedar bir fitne içinde bulunan, nasıl bir fitne olur? Ne anlıyorsun? Cezbedecek. Ve daha aklını kaybetmeyen. Son kelime ne? Aklını kaybetmeyen. Bunu unutmayacaksın. İsim neydi? Ekrem, bunu unutmayacaksın. Baştan alıyorum. Cazibedar bir fitne içinde bulunan Muhammed ve henüz aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Şimdi cazibedar fitne. Bir fitne var. Bizi dünyaya daldırıp ahiretten uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama bunun cazibedar olanı ne demek? Bak şimdi. Abdurrahim abi. Çok ilginç bir denklem var. Bak şimdi. Bazı dinin temel disiplinleri oturmuş arkadaş ve abilerimiz vardır. Doğru mu Turgay abi? Şeytan bu adamla ne kadar uğraşırsa içki içtiremez buna. Ya gırtlağını kesersin ama içki içiremezsin. Şeytan ne kadar uğraşsa bu adama hırsızlık Abdurrahim abi yaptıramaz. Şeytan bu arkadaşla ne kadar uğraşsa böyle insanları zinaya götüremez. Şimdi bazı temel ahlakları oturmuş insanları şeytan Fatih buralardan kandıramaz. Peki soruyorum, şeytan uğraşmayı bırakacak mı o zaman? Daha profesyoneli nedir onu konuşalım. 2 tane doğru vardır Muhammed Emin. Şeytan az olan doğruyu seçtirir. Turgay abi taktiği anladın mı? Turgay abi kitap okumak kötü bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. Peki iman ahlakı oturmamış, namaz kılmayı dahi bilmeyen, ahirete hazırlık yapmamış bir insan, iman hakikatleri kitabı dururken aşk kitabı okursa soruyorum, cazibedar fitne olur mu olmaz mı? Yakaladın mı abi? Bir insanın evine ve evine, ailesine saygı göstermesi değil mi Muhammed? Bu çok muazzam bir şey. Lakin benim bir tanıdığım abim var. Namaz kılmıyor, sebebi şu. Ben hanımı alırken ben de namazsızdım. Şimdi hanım benim namaz kılmamdan razı değil deyip hanıma haksızlık olur diye namaz kılmıyor. Allah'ın hakkı ne oldu abi? Cazibedar fitneyi anlıyor musun? Bir insanın evine, işine, ailesine vakit ayırması kötü bir şey olabilir mi Mustafa? Muazzam bir şey. Peki bunları yaptığından dolayı her seferinde Cenab-ı Allah'ın rızasını tepelerse bu cazibedar fitne olur mu olmaz mı? Bakın abi reel şeyler konuşmaya çalışıyorum. Öbür türlü işimize yaramayan şeyleri konuşup çizgi film izlemiş gibi ayrılmayalım buradan. Daha bu hafta tıp okuyan bir kardeşimle konuştum. Tıp ya. Abdurrahim abi benim boyum kadar kitapları ezbere biliyorlar. 10 sayfa iman hakikatleriyle ilgili bir kitap okutturamadım buna ya. Kardeş 10 sayfa vaktim yok. 10 sayfa şöyle, 10 sayfa böyle. Ya bu senin nasıl bir nefsin var dedim ya. Sen bu nefisle gemi çekersin. Bütün kitapları ezberlemiş 10 sayfayı konuşamadık abi. Şimdi ben soruyorum sizde bunda bir problem yok mu? Yok mu Muhammed? Şeytan bu cazibedar fitneyi bizi de almış mı almamış mı? Bak buraya her gün birçok arkadaş geliyor Abdurrahim abi. Gelen arkadaşlarla bir muhabbete gireyim diye ben de diyorum ki ya şöyle kitabın ana hatlarından bir kelime-i şehadette konu açayım diyorum abi. Kitabın köşesi değil mi abi? Kelime-i şehadet. Bizim en kötümüzün binlerce defa söylediği bir şey. Konuştuğum arkadaşların yarısı söyleyemedi Turgay abi. Yarısı da Türkçesinin ne olduğunu bilmiyormuş. Sen iş yerinde o evrak çantalarının yerine kadar dirhem dirhem bilirsen, Rabbinin kelime-i şehadetini dahi bilmiyorsan soruyorum sen bu cazibedar fitneye düştün mü düşmedin mi? Etrafınızda namaz kılanlara bir baksanıza. Ne kadar namaz kılmayan var. Namazda yapılan en büyük hata kılmamak abi, kılmamak. Cazibedar fitne oturdu mu Muhammed Emin? Bizi dünyaya sevdiriyor. 2 tane doğrudan Turgay abi daha az olan doğruyu tercih ettiriyor bize. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar levhiyat
Ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ekrem dedi mi? Ekrem bugün hiç ahiretimi nasıl kurtarırım diye bir soru sordun mu kendine? Dünya ile ilgili ama telefon faturasında bile hassasız, doğru mu? Hamdi sordun mu bugün? Ya ben bugün ahireti nasıl kurtarırım arkadaş ben ya? Niye sormuyoruz abi? Niye biliyor musun? Burada ne yazıyor? Aklını kaybetmeyenlerle diyor. Ben acaba burada ahiretimi nasıl kurtarırım diye dertlenmemekte bir gariplik yok mu? İktisadi dengesi bozulunca gecelerce uykusu kaçan adam. Dolar yükseldi diye kaçınızın uykusu kaçtı? Söyleyin abi. Çek defteri yazılmıyor diye. Söyleyin abi. Dolar yükseldi diye 3 gün uykusuz kalırsın. Sağlığında problem olsa 5 gün hastanede kalırsın. Çocuğun da olsa hanımından daha çok doğum sancısı sen çekersin. Dünya namına bütün bu sancıları çeken bir insanın kabri ve ahireti namına hiçbir sancı çekmemesinde problem yok mu abi? Şimdi anlıyor musun sen cazibedar fitneyi? Yahu ilk emir oku. Ben seni okumaya ikna edemiyorum. Nasıl olacak bu abi? Nasıl olacak abi? Sen anlıyor musun şimdi cazibedar fitne ne demek? Ama ne diyor? Aklını kaybetmeyen diyor. Demek bu fitnelere düşenler aklını kaybediyor ufak ufak. Dikkat edin yani. Ben de gençler geliyor abi. Hikayeyi baştan alayım Kemal. Bediüzzaman'ın yanına bazı gençler geliyor. Nasıl gençler Abdurrahim abi? Aklı başında olan gençler. Bunlar diyor ki ya üstadım çok cazibedar bir fitne var. Bizi kendine çekiyor abi. Gençlik yaşlarında haram aşklar oluyor bu. Biraz ileri yaşlarda üniversite derdinden Allah'ı unutma oluyor. Üniversite kötü bir şey olabilir mi abi? Mis gibi bir şey. Ama sen bu kadar tıp kitabı bitirip 10 sayfa nasıl okuyamıyorsun? Şimdi anlıyor musun? 2 doğrudan daha az doğru nasıl tercih ettiriyor şeytan? Ve bu insanlar Fatih Ünal geliyor bu gençler Bediüzzaman'ın yanına diyorlar ki ya üstadım biz endişe ediyoruz. Ben ahiretimi nasıl kurtaracağım bu kadar fitne içerisinde? Abi bu soruyu sormuyorsan problem başlıyor demektir. Lütfen dikkat et. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi, tüzel kişiliği namına onlara dedim ki kabir var, hiç kimse inkar edemez. İsim neydi? Doğukan. Bizim nasıl oluyor biliyor musun? Ya Doğukan kabir var. Biliyor mu abi formun yukarısında değil mi? Bizimki burada bahsedilen kabir gibi olmuyor be abi. Bizimki niye böyle sıkıntılı oluyor? Yani kabir deyince biz niye damarlarımıza kadar Fatiha'yı hissedemiyoruz ya? Bir ahiret var diye. Niye biliyor musun abi? Sofrada bağdaş kurup oturduğunda, bacaklarına kan dolaşımı gitmediğinde bacağın hissizleşir. Bacağın hissizleştiği o dönemde bıçak saplasan, iğne batırsan sen o bacağı hissedemezsin. Aynen öyle de imana kabiliyetini sürekli öyle bağdaş kurup oturtur gibi oturttuğundan hiçbir aktif iman hareketi yapmıyorsun ve hissizleşiyorsun. Şimdi şeytan seni bu kadar kolay nasıl kandırmasın ben soruyorum sana. Ama bir cümle ediyor. Diyor ki ölüm var, kabir var. Kimse inkar edemez. Ben eski arkadaşlarımla oturuyorum Hamza abi. Eski arkadaşlarım gayrimeşru hayatta devam ediyorlar. Şimdi gayrimeşru hayatta bir adamın yanına gidersen Kadir, onlar eğer sen hakikat yoluna gittiğine inanırlarsa rahatsız olurlar. Sebebi şudur, rahatça haram işlemeye devam edilemez Doğukan. Bunun için ne yapar o insanlar? Senden bir açık bulmaya çalışır. Konuyu anlatabiliyor muyum? Anlaşılıyor değil mi abi? Sen gayrimeşruydun, döndün, arkadaşların yanına gittin. Arkadaşların senin yolunun doğru olduğuna tam kani olursa sıkıntı çıkar. Niye? Rahat haram işleyemezler. Bunu biraz fesat arkadaşlar için diyorum. Rahat haram işleyemezlerse abi ne yapmaları gerekir? Senin dininde açık bulmaları gerekir. Bu yüzden ne sorarlar? Der ki nargileye rakı koydum içtim bu da haram oluyor mu der. Der ki ben ayda namazı nasıl kılacağım? Dünyada nasıl kılıyor mu? Yok. Ayda yani o nasıl kılacak? Kabe'ye döneceksin işte yani. Problemi anladın mı abi? Amaçları şudur. Ben bir açık bulayım. Çünkü açık bulamazsam gerçekten bana hesap soracak bir Allah varsa ben rahat zinaya devam edemem. Ben rahatça içki masalarında ringo şeylere devam edemem. Problem çıkar. Psikolojiyi anlatabildim değil mi abi? Bu problem varsa ne olacak? Şu olacak abi. Hiç kimsenin inkar edemediği bir olay var Hamdi. Üstad diyor. Ben o arkadaşlarımla oturdum ve beni harama davet etmeye devam ettiler. Ve şunu şöyle dedim Kemal. Sizin beni davet ettiğiniz haramların ben yollarını biliyorum. Ve şu an her birini sizden 10 kat daha fazla yapabilirim. Yalnız bir şartım var. Ölümü öldür. Kabir kapısını kapa istediğini yapayım. Yoksa hiç gevezelik etme dedim abi. Bak inkar edilmeyecek bir hakikat var Kemal. Ölüm ve kabir. Kimse inkar edemez.
Ve oraya girmek için de 3 tarzda yol vardır. Onur, biz normalde kabiri kaç tarz bilirdik? 2 bilirdik değil mi? Ya cennet yolu ya da üstad ne diyor abi? 3 tarzda diyor. Abi şimdi bende kalın. Dikkatleri bana güzel verin. Birinci yol. O kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Şimdi herkesin gözünde kelebekler uçuyor değil mi abi Süleyman abi? Ehli iman dedi. Biz zaten ehli imanız. Kabir bizim için nasıl olacak? Cennet bahçesi. Peki cennet bahçesi nasıl olacak? Gam yok, keder yok. Yani Almanlar savaşı kaybetse bile sen kaybetmemiş sayılacaksın. Öyle bir diyar düşün. Enflasyon düşse bile paran değer kaybetmeyecek abi. Bütün derslerin sıfır olacak ama sınıfı geçebileceksin. Böyle dertsiz bir diyar düşün. Kim için? Cennet ehli için. Bak Süleyman abi bu bize uyuyor gibi, doğru mu? Diyor yani, içinden böyle diyor nefis. Bu birinci yol abi, lütfen unutmayın. Birinci yol ehli iman için neydi Muhammed? Cennet bahçesi. Kim için? Ehli iman için. Muhammed, ikinci yola geçiyorum. Hazır mısın? Lütfen bunu iyi dinle Muhammed. Ahireti tasdik ediyoruz. Var mı problem? Öldükten sonra dirileceğiz. Fakat sefahet ve dalalette gidenlere. Lütfen iyi dinleyin Turgay abi. Ahireti tasdik eden, bak uyuyor bize. Sefahet ve dalalette gidenlere. Tasdik ediyor ama uyguluyor mu İrfan? Bir hapsi ebedi. Ne demek Onur? Ebedi. Ve bütün dostlarından bir tecrit. Fatih, tecrit ne demek Fatih? Yalnız başına. Bahsettiğim adamın özelliklerini söylesene. Ahireti tasdik ediyor ama öyle yaşıyor mu? Yaşamıyor. Lütfen iyi dinle bak. Hangisine uyuyorsun? 1'e mi 2'ye mi? Bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit. Yalnız. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Abi lütfen bu cümleyi bugün unutmayın. Hazır mısın? Fatih, hazır mısın cümleye? Fatih abi bak. İliklerine kadar titreyeceksin. Ve diyeceksin ki işte Ali, Veli, Osman, bu arkadaşlar bu sıkıntıdaymış diyeceksin abi. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Şimdi ben bir daha sorayım abime. 1 mi uydu, 2 mi uydu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi abi. Hangisi uydu şimdi? Değil mi kardeşim? Sıkıntı. İşin sonucu nasıl olacak biliyor musun? İsim alabilir miyim? Ali. Ali evli misin, bekar mı? Bekar. Bekar. Yine de namus kavramın kesinlikle vardır. Bir evli olduğunu hayal edebilir miyiz Ali? Ali, senin bir gün hanımın yanına geliyor. Sen de kafede arkadaşlarınla oturuyorsun. Bir toplantın var, bir şey yapıyorsun. Lütfen abi tefekkür edin bak. İliklerinize kadar hissedin, yoksa işe yaramaz. Çizgi film gibi olmasın. Ali hanımın yanına geliyor. Hanımının yanında başka biri var ama Ali. Ya dönüyorsun böyle, sersemsin yani. İnsanın hanımı değil mi? Başka erkekle öyle. Ve kol kola da girmiş. Sana diyor ki Ali... Ali, ben artık senden çok sıkıldım. Bundan sonraki hayatımda bu adamla beraber yoluma devam edeceğim. Kemal lütfen düşün. Gıcık olman lazım. Eşin başka biriyle kol kola devam ediyor. Bak düşün abi, iliklerine kadar hisset. Düşünüyorsun değil mi Aşık? Ve geliyor diyor, bu saatten sonra seninle hayatımı devam ettirmeyeceğim. Bu arkadaşla daha mutluyum diyor. Şu da boşanma evrakları diyor atıyor önüne. Beni uğraştırma, imzala gönder diyor Haşim. Dönüp gidiyorlar. Şimdi soruyorum, ne yaparsın? Hadi. Hadi. Hapsi münferit ne demek biliyor musun abi? Hanımın cennet, sen cehennem ehli olursan o istediği gibi mutluluğa devam ederken sen tek kalıp azap içinde kalacaksın. Bu bahsettiğim senaryo çizgi film kalacak. Sen anladın mı ahiretle? Ya böyle bir yolculuğa gidiyorsun ya. Senin azığın ne? Ne hazırladın? Ne biliyorsun? Ufacık şeylerde takılayım. Şunla yok bu böyle bu böyle. Namazın yokken niye başka meseleye yoğunlaşıyorsun? Ben onu anlamıyorum ki. Niye Turgay abi? 2 doğrudan az olanı uğraştıracak ki sana namaz kıldırmayacak. Başka kitaplara yoğunlaştıracak ki iman hakikati problemini aksılsın. Tutup filan kesin külliyatını devirtecek, kendi kitabını okutturmayacak. Şimdi demezler mi adama, tekrar hatırlatayım. Okumadın, Kur'an'a mı iman ettin sen? Ya rahatsız etmiyor mu cümle? Ya bir kere de mi hatmetmedin ya? Okumadın ve içinde ne yazdığını bilmediğin Kur'an'a mı hatmettin? Duvarda asılı duran ilaç kutusu beni iyileştirir mi? İyileştirmez. Senin rafında duran Kur'an'da sana şifa vermeyecek abi. Bu kadar işte. Ne yapacaksın yani? Yukarı astın, say gösterdin diye bitti mi olay yani?
Senin peygamberin dediğin şahıs, ittiba edip benzemeyi 50 sünnetini biliyor musun ya? 50 tane ya. Messi'nin ayak numarasını biliyorsun ama. Nasıl olacak bu abi? Bak abi, futbolla ilgilenmeyin demek değil. Messi'nin ayak numarasını bilmekte de problem yok. Bunları bilmeden onları bilmekte çok büyük problem var işte. Turgay abi 2 tane doğrudan az olan doğruyu seçtir. Şimdi ben tekrar sorayım abime. Bu birinci yol muydu sana? Ehli iman için muazzam bir yer. Yoksa ikinci yol muydu? Öyle itikad ediyor ama öyle amel etmiyor. Ah abi ah. Hangisi uydu bize? Üçüncü yol. Ahirete inanmayan, ehli inkar ve delalet için, yani inkarcılar, bir idam-ı ebedi kapısı. Sonsuz bir idam. Ama şimdi bazı insanlar görüyoruz Muhammed Eren. Abim 70 yaşında ve dünya namına hiçbir derdi yok belki. O insana baktığında Allah'ı inkar eden adamlar. Doğru mu Fatih? İnsanın aklına şu geliyor. Ya Müslümanlar bu kadar sıkıntıda, bu adam sonsuz bir yere gidecek belki ama hiç umurunda değil. Bu kadar güzel devam ediyor hayatına. Ne yapıyor biliyor musun abi? 70 yaşına gelen bir adam evini değiştirse, yatını değiştirse, katını değiştirse, inkarcı bir adamdan bahsediyorum. Hadi olmadı hanımını bile değiştirse, idam sehpasını güllerle süslemekten başka hiçbir şey değildir. Ahirete inanmayan ehli inkar ve delalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağacı. Niye bütün sevdiklerini diyor biliyor musun abi? Bir daha göremeyecek. Hadi çıkışta yine şeyi konuşalım. 10 sayfa okur musun okumaz mısın diye. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Sizler seyahat eden insanlarsınız. Murat abi, ediyorsun değil mi? Gittiğin yerde benzininden evrağına, üstüne üşümeyeyim diye giydiğin montuna kadar hazırlık yapıyor musun, yapmıyor musun? Yapıyorsun değil mi Murat abi? Arabanın tekerine kadar. Azizim, bir şehirden bir şehire değil, bir diyardan bir diyara da değil, bir gezegenden başka bir gezegene değil, atomu başka şeyden, partikülü başka şeyden bir diyara yolculuk var. Senin hazırlığın nedir Allah aşkına? Nedir? Daha hatmedilmemiş, rafta saygıyla duran bir Kur'an. Emin misin şu okuduklarımızdan sonra? Bu kat'i hakikat, bu 3 yol ile bulunduğunda, kaç yol varmış Kemal Meğer kabri? Birinci yol hatırlıyor musun Kemal? Ehli iman için saadetli bir hayat, çok güzel. İkinciyi hatırlıyor musun Onur? Ahirete inanıp uygulamaya. Süper cümle. İnanıyor ama uygulamıyor. 3'ü hatırlıyor musun? İnkar ediyor. Şunu soracağız, herkes içinden cevap versin. Hangisi size uyuyor? Haydi bakalım. Bu kat'i hakikat bu 3 yol ile bulunduğunda ve bu 3 yolunda mezkur, zikredilen 3 hakikat ile olacağını ihbar eden, evet sizin kabirde gireceğiniz bu 3 yol vardır diye ihbar eden 124.000 muhbiri sadık peygamber. Kaç peygamber konuşuyormuş kardeşim? Ne diyorlar? Kabir var, inkar edilemez. Kaç kişi? Bir daha söyle Ekrem. Peygamber. Peygamber. Turgay abi 124.000 peygamber. Ellerinde nişaneyi tasdik olan, mucizeler bulunan enbiyalar, kaç tane enbiya Haşim? 124.000. Ve enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri, evet kabir var, inkar edilemez, keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri. Abdurrahim abi kaç peygamber şehadet ediyor? 1000. Kaç tane evliya? Milyon. Abdurrahim abi bir şey soracağım şimdi. Sen desen ki şu Pozcu'da bir yer buldum, dükkan açacağım, tamam mı? 10 tane işi bilen arkadaşını getirdin, fizibilite yaptılar. Dediler ki Abdurrahim bu dükkan açılmaz. Hayali de çok seviyorsun, hayalhanemi. Buradan da 10 arkadaş getirdin. Abdurrahim abi buraya gençler gelmiyor, bu dükkan açılmaz. Evden de annen baban dedi ya Abdurrahim bir de biz görelim dedi. Evden de annen, baban, bacın 10 kişi getirdin, dediler ki ya Abdurrahim abi buraya uygun gözükmüyor be abi dediler. 30 tane en güvendiğim muteber şahsiyet tasdikledi ki burası uygun bir yer değil, açar mısın? Ben diyorum ki azizim 30 kişi değil, Ali Veli değil, 124.000 peygamber, 124 milyon evliya ve asfiya şehadet ediyorlar. Dalma şu dünyaya.
Yutacak. Deniz suyundan farkı kalmayacak. Susadıkça içeceksin o tuzlu suyu. İçtikçe daha çok susayacaksın. En son çatlayıp elinde kalacak. Gitme. Bak kabirde 3 yol var. Sen en çok 2'ye benziyor. İtikad ettiğin gibi amel etmiyorsun. Nasıl boş konservede tam ek yazar ama içi boştur sen de Müslümanım deyip amel etmiyorsun. Yapma diye Ali Veli değil 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve asfiya şehadet ederken neden harekete geçemiyorsun? Aklını kaybetmeyenlere diyor ders. Oldu mu başı? Oldu değil mi? Size bir hadis okuyup bitireceğim. Hadi bakalım yürekler dayanırsa. Ebu Umame naklediyor Resulullah'ın hadisini. Hamza abi hazır mısın? Bak şimdi hadise bak hadise. Fitneler olacak. Bu asırdan bahsediyor değil mi Turgay abi? Son, ahir. Ahir son demek, son zaman. Fitneler olacak. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Murat abi tehlikenin farkında mısın? Allah'ın kendisine ilim ve hayat verdikleri müstesna. Abiler, şeytan çok şeytan ama Allah'tan Allah var. Postacı topal ama bu haberler doğru.